Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün sizlere yeni oyunumuz olan Racing Kingdom'dan bahsedeceğiz. Aslında Racing Kingdom bir oyun serisinin çatı ismi. Tek bir oyun ismi değil. Öncelikle bu Racing Kingdom'ın nasıl bir oyun olacağından bahsedelim. Adından da anlaşılacağı üzere bu yarış oyunu olacak. Ve daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi bu mobil platformlarda, yani telefonlar ve Nintendo Switch üzerinde çalışacak bir oyun olacak. Ve onun için tasarlanacak. Ve yapım süresi de yaklaşık 18 ay arkadaşlar. Bir geliştirme süresi olarak planladık. Bunun iş planını yaptık. Ve bunun da yaklaşık 2 ay oldu galiba. Geçti, evet 2 ay geçti. Yani yaklaşık bir 16 ay sonra oyunumuzun çıkmasını hedefliyoruz. Şimdi aslında bir mobil oyun için aslında çok uzun bir süre. Evet. Herkesin bize ilk dediği şey ya 18 ay mobil oyun mu olur şeklinde. Ama bu işte ne yapacağınızla alakalı. Aynen ortaya öyle. ne koyacağınızla alakalı. Biz orada çok etkili bir oyun çıkarmak istiyoruz. Yani racing kategorisine çıkaracağımız oyunun doğrudan dünyada pazar liderliğine oynamasını istiyoruz. Bu hedefle geliştiriyoruz. Oyunumuzun ve böyle kısa dönemde de oynanmasını planlamıyoruz. Yani oyunumuz çıkacak böyle bir balon gibi patlayıp sonra sönecek şeklinde değil. Evet. Yapacağımız oyun en az yıllar. 6 yıl yenisini çıkarmayacağız ve o hype'ı da 6 yıl boyunca besleyeceğiz, koruyacağız. Yani 6 yıllık bir oyun. Gameplay'i 6 yıl oynanacak bir oyun planlıyoruz. 6 yılın sonunda da oyunun ikincisini çıkarmayı planlıyoruz. Tabii burada Racing Kingdom dediğim gibi başta söylediğim bir çatı oyun serimizin ismi. Çünkü Racing kategorisi aslına bakarsanız arkadaşlar bir sürü alt kategoriyi de içeriyor. Yani bunun drag'ı var, drift'i var, ondan sonra combat racing'i var, rally'si var, simülasyonu var, daha böyle kart racing'i var, daha böyle tarz olarak da yani böyle ultra realistik olanı var, daha böyle stilize olan var, çizgi film gibi olan var. Çok çeşitli aslına bakarsanız. Şimdi bizim buradaki hedefimiz Super Gears'ın da isminden de anlaşılacağı üzere yarış konseptine odaklı bir stüdyo olmak istiyoruz arkadaşlar. Yapacağımız oyunları da Racing Kingdom çatı markası altında çıkarmak istiyoruz. Misal Racing Kingdom Drift, Racing Kingdom işte Rally, Racing Kingdom'ın tabi isimler bu arada tamamen şu an ürettiğim isimler. Bunların bir title ismi olur. Yani o çatı ismi ve böyle bir IP üzerinden ilerlemek istiyoruz. Genel planımız bu. Ve her çıkaracağımız ürün de orada yine pazar liderliğini hedefleyecek kalitede, düzeyde olacak. Tabii pazar lideri olmak sadece bizim elimizde olan bir şey değil. O an çıkacak rakipler. Çünkü önümüzdeki 6 sene diyoruz. Bu uzun bir süre. Biz ama önümüzdeki 6 seneyi kapsayacak şekilde ürün kalitesini geliştiriyoruz. O yüzden de yeni nesil grafiklere sahip bir oyun olsun istiyoruz. Racing Kingdom'ın ilk oyunu. Genel olarak söyleyeceğim bundan. Bir de şeyden de bahsedelim. Biz Racing Kingdom'ın mobilin benchmark oyunu olması üzerine planladık. Evet. Yani zamanında hatırlarsınız Crysis'in PC'de yaptığını mobilde biz Racing Kingdom'da yapmak istiyoruz. O yüzden de özellikle Yakup'un tarafa bayağı iş düşüyor. Evet. Çünkü bayağı ultra realistik grafiklerin olsun istiyoruz Racing Kingdom'da ilk oyunumuzda. Ve buna göre tasarlıyoruz oyunu. Tabii bu eşittir arkadaşlar nedir? Optimizasyon. Çünkü evet her ne kadar biz daha görece iyi telefonları hedeflesek de çünkü önümüzdeki 6 sene onların oranları daha yüksek olacaktır sistem ihtiyacı olarak. Ama gene de sonuçta siz PC'de yaptığınız gibi üst düzey grafikleri hemen mobilde göremiyorsunuz. Mobil cihazların gösterebilse bile ısınma sorunu var. Evet. En sonunda işte crash'tir, işte oyunun kapanmasıdır ya da makinenin çok ısınıp makinenin restart olması gibidir. Pek çok aslında tam şey gibi hani PC'deki challenge burada yok. Daha farklı şeyler var mobilde. Tabii PC'de mesela sistemi daha düşük tutup daha çok oyuncuya ulaşayım gibi stratejiler olabiliyorken bizim buradaki stratejimiz oyunumuzun en üst kalitede olması ve direkt pazar liderliğine oynayacak bir iş çıkarmak. Tabii ki mümkün olduğunca geriye daha düşük sistemlere de mobil cihazlara da destek olacağız. Bu demek ki sadece en amiral telefonların oynanabileceği bir oyun olmayacak. Ama buradaki bizim hedefimiz amiral telefonlarda da en üst düzeyde grafik seviyesini yakalayabilmek. Tabii oynanış olarak da biz bunun yani ne kadar grafik seviyesi üst seviyesi oynanışımızı da o kadar kolay yapmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki mobil cihazlarda oynanış ne kadar kompleksleştikçe o kadar oyuncuların oyundan aldığı haz azalıyor aslına bakarsanız. Daha böyle zorlaşıyor. Zaten bunu hani bir pazar araştırması yaptığımız zaman da rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii ki. Yani bizim genel olarak hedeflerimiz bu şekilde arkadaşlar.
Racing Kingdom'da iyi bir iş yapmak istiyoruz. Bunun için de dediğim gibi iyi bir ekiple bunu başaracağız. O yüzden de güzel bir ekip kuruyoruz. Şu an halihazırda ekibimizin %55'ini tamamladık diyebilirim. Halen de iyi Büyümeye ilişkileri ekibimize katmaya devam ediyoruz. Yani işin sonunda aradan 5 sene geçtiğinde arkadaşlar arkamıza dönüp baktığımızda ya ne kadar gurur duyacağımız bir iş yapmışız diyebilmek istiyoruz. Yani genel hedefimiz bu. Önce olarak iş kalitesi. Yani orada süreyi de o yüzden mobil sektöre göre biraz bir tık uzun tuttuk diyebiliriz 18 ay. Ama işin sonunda kaliteli bir iş çıksın istiyoruz. Genel olarak Racing Kingdom'dan da bu şekilde bahsetmiş olan bir ekran görüntümüz de zaten sitemizde yayınladık ilk ekran görüntümüzü. O tamamlanmış değil aslına bakarsanız. Tabii yani şu an yaklaşık yapım aşamasından 2-3 aylık bir geliştirmenin sonucunda. Evet, son final görüntü değil. O illaki daha da gelişecektir. Sonraki videolarda arkadaşlar geliştirme takvimimizden bahsedeceğiz. Yani bunun hangi aşamalardan geçeceğiz. Tabii bunun dışında geliştirici günlüklerimiz olacak. Teknik konular, daha böyle optimizasyonla ilgili yaptığımız hamleler, neler yapıyoruz. Yani bir şeyi hem iyi gösterip hem işte daha düşük makinelerde nasıl çalıştırabiliriz gibi konulara değineceğiz. Onlardan da bahsedeceğiz. İlk böylece bir Racing Kingdom'a da ufaktan giriş yapmış olalım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.